TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Aras. Hoş geldiniz Şeyma Hocam. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün çok önemli bir konu aslında. Evet. Pek çok kişinin mağdur olduğu diyeyim daha doğrusu. Ama söylenemediği. Evet, mahcup konuşulmayan. olduğu, konuşulmayan Evet. bir Gizli konu. saklı. Evet. Özellikle yeni evli çiftlerin çok sıklıkla başvurduğu bu vajinismus konusu var. Vajinismus nedir? Ne sıklıkla görülür? Biraz bahseder misiniz? Aslında vajinismus sandığımızdan çok daha fazla gördüğümüz bir durum. Özellikle cinsel birleşmenin kadının kasılması nedeniyle gerçekleşmediği bir durum. Bu genelde psikolojik nedenlerle oluyor. Oldukça sık görüyoruz. Genelde ilk başvuru kadın doğumculara olur. Bende bir problem var mı diye. Ama bu başvuru süresi aslında çok değişiyor. Bazen ilk haftasında gelen de oluyor ama üstünden 11 yıl geçen de olabiliyor. Ya ne kadar uzun değil mi hocam? Evet, Ki evlilik evet. böyle devam ediyor gibi. Evet. Peki hocam bunun tedavisi var mı? Kesinlikle var. Aslında bu çiftlerin çoğu, hatta çiftlerden daha ziyade kadınların çoğu çok çaresiz hissederler, çok eksik hissederler kendilerini, çok yalnız hissederler. Özgüven eksikliği doğar Evet, hocam. yani bir de tabii kimseyle bu hani böyle çok rahat konuşabildikleri bir durum olmadığı için de hep ertelerler. İşte şu geçsin, ondan sonra bu geçsin. İşte bir aylık evli olalım, 2 aylık evli olalım. Hadi bir yılı tamamlayalım, belki düzelir. İşte tekrar başarısız denemeler. Bunların hepsi tabii ki hani çiftin her ikisine de bir düşmeye neden oluyor. Hem de travma yaşanıyor. Ve travma, her seferinde aynı travmayı tekrar o başarısızlık hissini tekrar yaşıyor çift tabii ki. Tedavi edilebilir bir durum. Yeter ki çiftler istesin ve ilk adımı atsınlar. Nedenleri nelerdir? Daha çok psikolojik nedenler. Benim en çok gördüğüm ciddi cinsel mit dediğimiz, doğru bildiğimiz yanlışlar. Özellikle genç kızların işte hani kendi aralarında da deneyimlerini paylaşması ya da işte küçük kız çocuklarının annelerinin ya da işte komşu teyzelerle annelerinin konuşmalarını dinlerken duyduğu bir cümlecik. Çok nadiren tabii ki çocukluk çağında tacizler. Bunlar vajinismus sebebi olabiliyor. Ama dediğim gibi hani benim pratik hayatımda, kendi danışanlarımda da en sık gördüğüm neden aslında doğru bildiğimiz yanlışlar. İşte çok kanarsın, çok acıyacak. Ondan sonra hastanelik olabilirsin, kitlenip kalırsınız. Bunlar en sık duyduğum şeyler açıkçası. Etiket yapma ile birlikte beyne travma oluşturmak Tabii. gibi bir şey değil mi hocam? Tabii yani çünkü hani çok basit, canın çok yanacak. İnsan can yanacak bir şey ister mi? Yani bir de bunu hani çocukluktan beri duyarsa bu pekişiyor tabii ki. Kesinlikle. Peki hocam erkeklerde bu olmuyor. Kadınlarda bu hastalığımız var. Aslında bir çift hastalığı bu. Evet, onu ama diyecektim. belirti kadında ortaya çıkıyor. Evet. Peki erkeklerin yani eşlerin rolü burada ne olmalı sizce? Bir kere erkekler hani bir vajinismus eş profili vardır. Bu eşler oldukça sakin, oldukça anlayışlı, eşlerini böyle koruyan, kollayan, baba gibi figürlerdir aslında. Burada aslında tedavide eşin katılımı bizim için çok kıymetli. Çünkü sadece kadına yöneldiğimizde işin bir tarafı eksik kalıyor. Çünkü terapide mutlaka biz çiftleri karşımızda ikisini beraber görmek istiyoruz. Tekli seanslarımız da oluyor tabii ki ama özellikle çiftlerin terapiye beraber gelmeleri, erkeğin de bu sürece aktif katılımı tedavi sürecini çok hızlı bir şekilde tamamlamamızı sağlıyor. Hocam peki Türkiye'de Doğu, Batı gibi bir hani ayrımlar var. Doğuda daha kız çocukları daha Kapalı. böyle bir kapalı yetiştiriliyor, aile düzeni gibi. Aile baskısı sizce buna bir etken mi? Sizin tedavi etmiş olduğunuz kişiler, hani sizin tecrübelerinize dayanarak sordum aslında. Aslında şöyle hani gördüğümüz tabii ki hani genç kızlarda bizim tabii genel hani bizim bu topraklar, Anadolu topraklarının hani kültürel bir getirdiği bir şey. Sürekli işte kapa, açma, kapa, açma. Yani bu genç kız yaklaşık 20-25 sene bununla büyüyor. Ve bunu hani eğer ki hani hep çocukluktan beri yaparsanız tabii ki dediğim gibi o pekişiyor. Sonra bir gün deniyor bu genç kıza diyor ki hadi aç. Ya bu bir anda Hadi olmuyor evlendin. tabii ki. Evet, hele ki bir anatomik bilgi eksikliği varsa, hayatında hani ilk kez bir de korkutuluyor işte hani çok kanayacaksın bak işte bu böyle bir hazırlık yaptık işte o yenge sadıç olayları vardır ya.
Bu kız tabii ki ne yapsın, korkar yani. Kim olsa korkar onun yerinde. Evet. Eskiden daha mı çoktu hocam? Şu anda hani Aslında şu anda daha çok bilmiyoruz. söylendi. Bilinmiyordu. Yani sadece artık hani biraz daha bu konuşulmaya başlandı. Biraz daha su üstüne çıkmaya başlandı aslında. Yani eskiden biz pek çoğunu bilmiyorduk bunların. Hocam peki tedavisinde bir terapi yetiyor mu sadece? Sadece bir seans değil. Bu aslında kişiye özel planlarımız. Bazen hani 2-3 seansta bitiren çiftler olabilir. Dediğim gibi aktif katılım çok önemli, istek çok önemli. Yani bazı çiftlerimiz de mesela geliyorlar, bir seans, 2 seans ama sonra gidiyorlar. Yani ikisinin de aktif katılıp ikisinin de bu işte istekli olması çok önemli. Ama seans sayısı olarak hani size şu kadar seans, bu kadar seans çok diyemem. Çünkü dediğim gibi çiftlerin aktif katılımı çok kıymetli bunda. Onlar istekli, arzulu olurlarsa bu işi, evet bu sorunu biz bitireceğiz. Biz bunu kafaya koyduk. Sonra zaten hani ilk adımı atmaları, ben hep derim çiftlerime, siz buraya gelerek olayın %50'sini hallettiniz. Zaten yarısını hallettiler. Evet, buna karar verdiniz. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Artık bundan sonrası tamamen yine size kalmış. Sadece çünkü hani yaptığımız şeyi uygulamaları da çok önemli. Doğru teknikle uygulamaları da önemli, egzersizleri. Şunu soracağım hocam, yani cerrahi olarak bir işlem yapıyor musunuz Hayır, orada? hayır, Cerrahi asla, bir işlem yapmıyorsunuz. kesinlikle. Yani hani kişi kanamadan korkuyor ya, onu sadece kafasında çözmesi Psikoteknik yeterli oluyor mu olarak. yoksa? Evet, yeterli oluyor. Bizim kullandığımız, tedavi sırasında kullandığımız özel maketler var. Bir takım eğitim videoları var. Biz aslında kişiyi bedeniyle tanıştırıyoruz. Gerekli anatomik bilgilendirmeyi işte önce şeyde yapıyoruz. Bizim maketlerimiz var. Maketler üstünde yapıyoruz. Sonra diyoruz ki bir ayna egzersizimiz var mesela. Diyoruz ki hadi eve git bunu kendinde deneyimle. Bu aşama aşama. Yani önce kendiyle tanıştırıyoruz aslında. Sonra cinsel işlevi anlatıyoruz. Yani fizyolojiyi anlatıyoruz. Kadında nasıl? Çünkü kadında erkekte farklılıkları var. Kadında nasıl seyrediyor? Erkekte nasıl seyrediyor? Biz bunu nasıl birleştirebiliriz? İşte nefes egzersizlerini veriyoruz. Bir takım masajlarımız var. Yani sadece olayı aslında cinsel birleşmeye entegre etmiyoruz. Olayı Kadın bir bütün olduğunu, olarak kadın değerlendiriyoruz. olduğunu da Yani bu hatırlatıyoruz. süreçten haz almak nasıl olur? Yani sadece çünkü hani işi cinsel birlikteliğe dökersek eksik kalıyor. O da eksik kalıyor. Bir süre sonra o çift bize farklı bir problemle geliyor. İsteksizlikle geliyor mesela. Kesinlikle. Peki hocam, vajinismus kadınlarda tüp bebek tedavisi uygulanabilir mi? Biraz konumuzun dışında gibi ama Dışında aslında bu çok da içinde. sorulan sorulardan biri aslında. Evet. Hani biz böyle mutluyuz. İlişkiye girmeden çocuk sahibi olalım mı? Evet, yani olabiliyor mu böyle bir şey? Var. Yaptıranlar var. Maalesef var. Ama öncelikle hani bizim tavsiyemiz, zaten bize böyle başvuran çiftlerde evlilik süresi ne olursa olsun. Yani ister bir yıl olsun, ister 11 yıl olsun. Mutlaka öncelikle cinsel hayatınızı bir düzene sokun diyoruz. Yani önce cinselliğinizi yaşayın, ondan sonra bebek olsun. Çünkü eğer daha tedavi süreci tam oturmadan, yani o normal cinselliğe tam kavuşmadan bir de olayın içine bebek girerse bu aslında tamamen o yaptığımız bütün emekler boşa gidebiliyor. Onun için hiç tedavi olmamış bir vajinismus çiftinin de tüp bebek yoluyla bebek sahibi olmasına açıkçası biz cinsel terapi eğitimleri almış kadın doğumcular çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü daha kadınlığını tamamlamadan anne olmak, yani o aşamayı es geçmek çok gibi. Doğru değil. Kesinlikle. Anladım. Peki böyle yani yapan, hani her şeye rağmen ben yapmak istiyorum dedi, yaptı, doğumu da yaptı. Kendi tercihi tabii ki. Öyle bir bireyle karşılaştınız mı? Evet. Karşılaştım. Peki maalesef. sonrasında düzeldi mi? Hayır. Hiçbir zaman düzelmedi. Tercihleri o. Tercih o. Eşinin de. Evet, ikisinin de tercihi o. İşte burada dediğim gibi yani ikisinin de sürece aktif katılımı çok önemli. Yani taraf mesela bir danışan gelmişti, bayan tabii ki. Kendisi çok istekli tedavi olmak için ama mesela eş istemiyordu. Yani böyle çiftler de var. Çok enteresan. Evet, böyle çiftler de var. Yani onun için bu bir çift hastalığı. Aslında sadece kadında biz sanki ortaya çıkıyormuş gibi görüyoruz ama mutlaka erkeği de değerlendirmek çok önemli. Evet, ben de zaten hani sizin kadar değerli bir hocayı bulmuşken konu da çok önemli, bunu soracaktım hocam. Sadece kızların ve kadınların yetiştirilme tarzından değil de evlendiklerinde o
Zaten bir korku var evet, ama erkeğin de ona yaklaşmasındaki Tabii bir ki. korkuyla da bu gerçekleşebilir, öyle Tabii değil mi hocam? Tabii ki. Yani, o zaman da gerçekten tam çift. tersi de olabilir. Yani demin tarif ettim ya vajinismus çiftinin erkeğini. Tam tersi de olabilir. Hani daha hani hoyratça davranan, hani çok nazik olmayan, daha kaba davranan bir çiftte vajinismus olmaz tabii ki. Yani bir şekilde hani cinsel birliktelik olur zaten ama o kadında farklı problemler O zaman da daha ortaya fazla çıkar. farklı problemler. Tabii ki çok daha farklı problemler ortaya çıkar. Tabii o Aslında korku. erkekteki erektil disfonksiyon mu dememiz gerekir? O erkek kaynaklı O da vajinismusa. eşlik edebiliyor. O da eşlik edebiliyor ama mesela bir çiftimde benim başıma gelen erkekte kan görünce bayılma var. Yani hiçbir şekilde kan göremiyor. Etkisinde. O da onun etkisinde ama hani bu çift yaklaşık 4-5 sene kendilerini vajinismus zannediyorlar. Halbuki mesele esas kadında değil. Zaten çok hızlı ilerledi bizim mesela. Bu en hızlı bitirdiğimiz süreçlerden bir tanesi oldu. Bilgilendirmeyi yapınca, anatomik bilgilendirme yapınca böyle bir kanamanın olması gerekmediğini, olmayabileceğini söyleyince olay çözüldü zaten. İlk ilişki olduğunda kanama olmalı mı kadında? Olmayabilir. Değil mi? Bu olmayabilirdi. Olmayabilir. Çok güzel bilgilerdi gerçekten. Çok aydınlattınız bizi. Sabah böyle bir konuyla açılmamız Evet. ve gerçekten karşı tarafta bunun söylenmemesi aslında, değil mi Fatih Hocam? Evet. Kapıların arkasında kalması. Artık bu kadar güzel bizim gibi böyle programlar varken, sizin gibi değerli hocalar varken açığa çıkarmak en güzeli. Hiç korkulmadan sizlere gelinsin Kesinlikle. hocam. Yani ertelemeyin. Dediğim gibi başta da söyledim. Bu bir erteleme hastalığı. Karar verin ve ertelemeyin. Evet, bu Bitirin. kadar güzel tatlı hocalarımız varken de hemen başvuralım. Çok teşekkürler hocam, ağzınıza Ben sağlık. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün bizlerle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Şeyma Araz beraberdi ve aslında kapıların arkasında gizli olan konu vajinismus konusunda bahsetti ve çok güzel ayrıntılarıyla bize bahsetti. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.